Merhabalar. Malum artık kış geliyor. Yavaş yavaş evdeki bitkilerimize ne yapmamız gerekiyor? Kışa nasıl hazırlık yapacağız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu hafta bunlardan bahsedeceğiz. Ama her şeyden önce eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi, bu arkadaş da Mia Hanım olur. Beraber iç mekan tropikal bitkilere bakım sağlayıp sizlere edindiğimiz tecrübeleri aktarıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Zil işaretine basarsanız da eğer yaptığım yeni paylaşımlar size bildirim olarak gelecektir. Zaten aboneyseniz de hoş geldiniz diyorum. Şimdi sonbahar ve kış aylarının bitkilerimiz için en büyük etkisi ışık oranının azalması olacak. Tabii ki ışığın azalması bitkilerin büyümesinin de yavaşlanmasına sebep olacak. Peki bunun için ne gibi önlemler alabiliriz? Işığın azalması bütün bitkileri aynı oranda etkilemez. Varyeteli bitkiler, yani yaprağında farklı renkler olan, daha çok açık renkler olan bitkiler bu durumdan bir tık daha fazla etkilenebilir. Bu yüzden camdan uzakta bulunan, yani ışık aldığı yerden uzakta bulunan bitkileriniz varsa bu şekilde onları cama yaklaştırabilirsiniz. Bazı bitkilerin ise bu ışığın azalmasına karşı adaptasyon geliştirebiliyorlar. Ekstra bir cama yaklaşma istemiyorlar. Bitkilerinizi gözlemleyin. Günler kısaldıkça eğer bitkilerinizde bazı sorunlar, büyüme yavaşlaması gibi durumlar yaşıyorsanız eğer cama yaklaştırmanızı ben tavsiye ederim. Aynı zamanda eğer grow light, yani büyüme ışığı kullanıyorsanız artık tam zamanı onları açmak için tabii ki ben yaz kış her dönem açık tutuyorum. Işığın fazlası zarar olmuyor genelde çünkü ve olabildiğince camdan uzak olan bitkilerimi ben grow light'a alıştırdım. O yüzden kışın hiçbir şekilde sorun yaşamayacağım. Sadece cama yakın olan ve doğal ışık kaynağından ışığını alan bitkiler belki birazcık sıkıntı yaşayabilir. Benim zaten bütün bitkilerim cama olabildiğince yakın. Artık ekstradan yapılabilecek bir durum yok. Sonuçta bitkilerin de birazcık da kış ortamını yaşaması gerekiyor. Kış döneminin ikinci durumu tabii ki ısının artık düşüyor olması. Şimdi dışarıdaki ısı düşecek. Geçen kış çok fazla kış dönemi yaşamamış olsak da en azından İstanbul'da bakalım bu kış nasıl geçecek? Geçen kış ışık oranı da çok fazlaydı. Kapalı bir hava yoktu. Bitkilerde çok fazla ben sorun yaşamadım. Ama ısı tabii ki düştü. Tropikal bitkiler için 15 derecenin altına ısının inmemesi gerekiyor. Bu konuya lütfen dikkat edin. Şimdi dışarının ısısı düşüyor ama sizin evinizin ısısı malum petek açacaksınız vesaire yüksek olacak. O yüzden bitkilerinizi camın dibine doğru götürmeyin. Elinizi bir koyun. Camdan eğer soğuk hava geliyorsa bitkileri bu kadar yakın mesafeye koymayın. Yani bir 50 santim falan uzak tutmanızı tavsiye ederim. Ayrıca eğer camlarınızın altında bir boşluk varsa, hava akımı geliyorsa oradan ya da cam açıyorsanız cereyan yapıyorsa, soğuk hava esiyorsa bu tarz hava hareketlerinin olduğu yerlerin önüne de bitkilerinizi koymamaya özen gösterin. Soğuk yanması yaşayabilirler, yaprak sorunları yaşayabilirler, şoka girebilirler. Bu konuya lütfen dikkat. Tabii ki kış dönemiyle ilgili en büyük uyarımız peteklerin yakınına bitkileri koymayın. Geçen bir canlı yayın yaptım. Bir takipçim sordu, şömine yakacağım, ne yapacağım bitkileri diye. Şimdi şömine, petek gibi ısı veren materyallerin yakınına bitkilerinizi koymayın. Bu ısı bitkiyi yakacaktır. Bir de şöyle düşünün. Dışarıda siz de yaşamışsınızdır. Bir kafeye falan gidersiniz. Yukarıda ısıtıcı vardır. Buranız yanar, buranız soğuktur. Allah'ım, bitkiler için bu ciddi anlamda çok büyük bir sorun. Bitkinin etrafının her yerinin eşit ısıda kalması gerekiyor. Ben salonumda şu an 2 tane petek var ve sadece bir tanesini yakıyorum. Bu taraftaki petek hiçbir şekilde yanmıyor çünkü bitkileri buradan taşıyamam. Işığa en yakın olan nokta. Bir tane küçük peteğim var. Benim salonum aşırı ısınmıyor çünkü kapısı da yok. Ama bir şekilde bu durumu atlatıyoruz bitkilerimle beraber. 15 derecenin altına tabii ki ev inmiyor yani. Şimdi ısının düşmesi ve peteklerin, şöminelerin yanması sonucunda
nem kısmı da düşecek. Bu konuyla da ilgili uyarı vermek istiyorum. Şimdi şu an benim ev ortamının nemi %71. Hey maşallah. Bir önceki videomda da anlatmıştım. Lütfen eğer evinizin nem oranı kış döneminde %30'lara 40'lara düşüyorsa bunu 70'e çıkarmaya çalışmayın. Hele ki tropikal bitkilerde olabildiğince sabit nem oranı candır. Misal %35'e 40'a düşüyor. Bunu 70'e çıkardığınız zaman aradaki %20'lik fark bitkinize stres yaşatacaktır. Bırakın %40'da kalsın. Anlatmıştım, gene anlatayım. Eğer yani ben kış döneminde %35'e falan düşmesine izin vermemeye çalışıyorum. Olabildiğince %40'da tutmaya çalışıyorum. 35'e indiyse nem makinesini açıyorum. 40'a 45'e çıktığında artık kapatıyorum. Bu değerler arasındaki aynı durum sıcaklık için de geçerli, nem için de geçerli. Değerler arasındaki fark çok fazla olursa inme ve çıkma olarak bitkiler, tropikal bitkiler stres yaşayacaklardır. O yüzden kendi ortamınızda en stabil nemi nasıl sağlayabiliyorsanız ya da kaçta sağlayabiliyorsanız bu şekilde bırakmanızı tavsiye ederim. Çok fazla oynamayın. Bir diğer kısım, bitkiler kışın uykuya giriyorlar arkadaşlar. Çünkü ışık azaldı, ısı düştü. Bunlar çok normal durumlar. Uykuya girmesi ne demek? Özellikle mesela alokasyalar komple yaprak kaybedebilir. Hiç sorun değil, bitki öldü demek değil. Doğal ortamında da bu arkadaşlar. Dormancy dedikleri işte o uyku periyoduna giriyorlar. Bazı bitkilerde yaprak kaybı olabilir. Bu da çok normal bir durum. Sonuçta sonbahar, kış dönemi. Bazı bitkilerin büyümesi yavaşlayabilir. Bu da çok normal durum. Lütfen havalar soğuduktan sonra bu tarz durumlarda ekstra panik yapıp bitkiyi rahatsız etmeyin. Bırakın doğayı gözlemleyin. Doğada ne oluyor? Yapraklar sararıyor, dökülüyor. Bitki kendisini kış dönemine hazırlıyor. Kış döneminde ne oluyor? Artık ben besin üretmem gerekmiyor. Fotosentez yapmam gerekmiyor. Dünyamda bulunan bütün besini, beni kışı geçirebileceğim bütün gücü ben köklerimde toplamalıyım diyerek bitki bütün enerjisini köklerine aktarıyor. Buradan bitki besini kısmına geçelim. Kışın eğer bitkileriniz, kışın da değil yaz kış hiç fark etmez, bitkileriniz büyüme göstermiyorsa, yeni yaprak çıkarmıyorsa bitki besini vermeyi artık kesiyoruz. Çünkü o verilen bitki besinini kökler artık kullanamayacak. Çünkü yukarıda bir aktivite yok demektir. Maksimum kökleri yakarsınız. Bu da büyük bir sıkıntı. O yüzden besin vermeyi kesiyoruz. Kimyasal besinler, NPK'lar vesaireler hiçbir şekilde gerek yok. Yani bu şeyi düşünün, akşam yatmadan önce kebap falan yediğinizi düşünün. O uykunuz ne kadar kabuslu geçer. Bitkiler için de aynı şekilde. Yani uyurken o besini de kullanamazsınız. Acı çekersiniz. Midenize kramplar girer. Sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bitki büyüme döneminde değilse yaz kış fark etmez. Besin vermiyoruz. Ama buradan da solucan gübresine geçiyorum. Niye? Sıvı solucan gübresi özellikle kök büyümesini destekleyen bir gübredir. Bunu besin anlatımı videomda da anlatmıştım. Aşağıya bir yerlere koyuyorum linkini. Kışın solucan gübresi vermeye devam edebilirsiniz. Bitkinin kökleri dediğim gibi enerji topluyor ve büyümeye devam ediyor. Onunla ilgili sıkıntı yok ama NPK oranlarıyla alakalı kimyasal gübreleri artık vermeyi kesiyoruz. Eğer bitki büyümüyorsa. Son bir uyarı olarak kışın şimdi dedik ki ışığımız bizim azaldı. O zaman ne yapacağız? Ben hep atlıyorum, siz atlamayın. Bu kış ben de atlamamaya çalışayım. Yaprak temizliğimiz ekstra önem kazanıyor. Niye? Yaprağın bütün yüzeyinin olabildiğince ışığa ulaşabilmesi gerekiyor. Bunun için de üstünün tamamen temiz olması gerekiyor. Bundan kaynaklı olarak biz düzenli olarak her sulamada elinizde bir nemli bez alın. Ekstra bir şey kullanmanız gerek yok. Nemli bezle yaprağınızın üstünü, altını, gövde kısmını bir güzel temizleyin. Hem kış döneminde şimdi nem aşağıya düşecek, kırmızı örümcek istilası yaşama olasılığımız artıyor. Böylece bunun için de bir önlem almış oluyoruz. Hem de bitkimizin maksimum ışıktan yararlanabilmesi için yardımcı olmuş oluyoruz. Bu konuya da dikkat diyorum. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Sanırım yok. Umuyorum ki kayıp yaşamadan güzel bir kış dönemi atlatırız diyorum. Hep beraber ekstra bilgiler tabii ki kış dönemiyle ilgili gelmeye devam edecek kanalımda. Bir sonraki haftaya görüşürüz.